Çoban ve Keçiler Masalı. Çok eski zamanlarda bir çoban keçilerini her sabah ahırdan çıkarıp ormanda bir güzel otlatır, karınlarını doyurduktan sonra da geri tekrar eve dönüp ahırlarına koyarmış. Günler böyle geçip gidiyormuş. Yaz bitmiş, sonbahar da bitmiş. Artık kış gelmiş. Çoban kışın soğuk günlerinde de keçilerini otlatmaya ormana götürüyormuş. Kış günlerinde keçileri için eşeğinin sırtında saman çuvalları taşıyormuş. Olur da bir sorun olursa diye hayvanlarının karnını doyurmak için eşeğin sırtında saman taşırmış. Yine bir kış günü keçilerini otlatırken birden bir fırtına patlamış. Öyle kuvvetli rüzgar esiyor ve bir yandan da çok fazla kar yağıyormuş. Çoban ne yapacağını bilememiş. Hemen keçilerini yakındaki bir mağaraya sürmüş. Orada güvende oluruz diye düşünmüş. Bu mağarada yaban keçilerinin barınağıymış ve içeride kendi keçilerinden daha fazla yaban keçisi varmış. Çoban yaban keçilerinin kendi keçilerinden daha fazla olduğunu görünce aklı başından çıkmış. Kendi kendine bir şeyler düşünmüş ve eşeğin sırtındaki samanın hepsini yaban keçilerine yedirmiş. Kendi keçilerini aç bırakmış. Çoban aklı sıra fırtına dinip hava açılınca yaban keçilerini kendi ahırına götüreceğini düşünüyormuş. Bir iki gün mağarada bu şekilde yaşamışlar. Bütün samanı yaban keçilerine yedirmiş çoban. Kendi keçilerine de hiçbir şey vermemiş. Fırtına dinip kar yağışı da bittikten sonra yaban keçilerinin hepsi bir bir ormana kaçmışlar. Çoban yaban keçilerden bir tanesini bile yakalayıp da ahırına götürememiş. Kendi keçilerine de saman vermediği için keçiler çok zayıflamışlar. O kadar zayıflamışlar ki bir deri bir kemik kalmışlar neredeyse. Çoban çok zayıflayan keçilerini karların içinde sürmüş, köye doğru ahırına götürmüş. Giderken de kendi kendine düşünmüş. Sen kendi hayvanını bırakıp yaban keçilerini beslersen olacağı bu. Hayvanların zayıflar, süt verecek hayvanın da kalmaz demiş. Umarım çoban kendisine bir ders çıkarmıştır. Hani bazı insanlar vardır, 40 kat yabancıya sahip çıkar, kapı komşusuyla kötü olur. Çoban aynı o insanlar gibi. Umarım siz çoban gibi olmazsınız. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri çobana, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol. Yalancı Çoban Masalı. Bundan yıllar önce uzak ülkelerin birinde bulunan küçük bir köydeki koyunları güden bir çoban varmış. Bu küçük çoban her gün koyunları bir dağın eteğine götürür, orada uzun süre otlatır, koyunların karnını bir güzel doyururmuş. Koyunları otlattığı bir gün bizim küçük çobanın canı çok sıkılmış. Kendi kendine düşünmüş, ne yapsam da eğlensem acaba diye. Ve aklına bir fikir gelmiş. Yerinden fırlayıp köye doğru koşmaya başlamış. Köye varınca da "İmdat, imdat, yardım edin. Kurtlar koyunlara saldırdı" diye bağırmış.
Bunu duyan köylüler de eline sopa, kazma, kürek ne geçtiyse alıp koyunların yanına doğru koşmuşlar. Koyunların yanına vardıklarında da kurtları aramaya başlamışlar. Bir yandan da çobana soruyorlarmış. Hani nerede bu kurtlar? Bizim küçük çoban köylülerin bu sorusu üzerine kahkahayla gülmüş. Yalnız başıma burada çok sıkıldım. O nedenle de size böyle bir yalan uydurdum demiş. Köylüler bu duruma çok şaşırmışlar ve kızmışlar. Ve söylene köye dönmüşler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra çoban yine koşarak köye gelmiş. Köylülerden tekrar yardım istemiş. Köylüler yine ona inanmışlar. Çoban gerçekten kurtlar geldi, inanın diye bağırınca köylüler yine ellerine sopa, kazma, kürek ne geçtiyse alıp yardıma koşmuşlar. Ama yine ortalıkta kurt falan yokmuş. Köylüler yine çobana kızgın bir şekilde söylene köylerine geri dönmüşler. Daha sonraki gün çobanın sürüsüne gerçekten kurtlar saldırmış. Bunun üzerine küçük çoban var gücüyle köye koşmuş. Olanları anlatıp yardım istemiş. Bağırmış, çağırmış. Yetişin, imdat, kurtlar saldırdı demiş ama köylüler bu kez onun anlattıklarına ve bağırmasına inanmamışlar. Çoban yalvarmış yakarmış. Sürüye kurt saldırdı ve koyunların her biri bir tarafa kaçıştı. Lütfen yardım edin demiş ama köylüler inanmamışlar. Ve bunun sonunda da sürüde bulunan koyunların hepsi ormanda farklı yerlere kaçmışlar, kaybolmuşlar. Çoban bu duruma çok üzülmüş. Kendi söylediği yalanlardan dolayı koyunların başına gelenleri düşündükçe ah vah ediyormuş. O günden sonra çoban bir daha yalan söylememeye karar vermiş. Köylülerin hepsinden tek tek özür dilemiş. Ve kalan hayatına dürüst, güvenilir bir insan olarak devam etmiş. Siz olun, insanları kandırmaya çalışmayın. Yoksa yalancı çoban gibi başınız dara düştüğünde size yardım edecek kimseler gelmez. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri hayatında dürüst olanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.